Film, 40'lar ve 50'lerin Amerika'sında bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone'nin kızı Connie'nin düğününde ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi Don'u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce ailenin başına Michael ve abisi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen'ın da yardımıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar. Ve biz de sizlere bu videoda The Godfather filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Filmi yönetmesi için Sergio Leone'ye teklif götürülmüş. Fakat mafyayı yüceltecek bir film olduğu düşüncesi yüzünden Leone teklifi geri çevirmiş. Daha sonrasında bu kararından pişman olan Leone, 1984 yılında kendi gangster filmini oldukça başarı toplamış olan Bir Zamanlar Amerika filmini çekmiş. Yönetmen Coppola ile Paramount Pictures arasında yoğun bir sürtüşme varmış. Paramount Pictures sık sık Coppola'nın programa uymamasını, gereksiz harcamalarını ve yapım hatalarını gerekçe göstererek Coppola'nın değiştirilmesini sağlamaya çalışmıştır. Açılış sahnesinde Marlon Brando'nun tuttuğu kedi, Coppola'nın Paramount Pictures'ta bulduğu başıboş bir kediydi. Ve başlangıçta senaryoda adı geçmemişti. Kedi o kadar memnunmuş ki mırıltısı Marlon Brando'nun diyaloğunun bazılarını boğmuş ve sonuç olarak repliklerinin çoğu döngüye girmek zorunda kalmıştır. Serinin esinlenildiği romanın yazarı Mario Puzo'ya göre Johnny Fontaine karakteri için Frank Sinatra'dan etkilenilmedi. Fakat tersi bir fikir geçerliydi ki bir süre sonra Sinatra sakinliğini koruyamadı. Bir gün Puzo'yla restoranda karşılaştığında yazara ağır cümleler söyledi ve tehditler savurdu. Sinatra'nın bu kaba davranışı sonucunda Fontaine'in filmdeki görünürlüğü birkaç sahneyle sınırlandırıldı. Yönetmen Coppola, aile yemeklerinin gerçekleştiği sahneleri oyuncularla birçok kez prova etmiş. Bu sayede oyuncular karakterlerinden çıkmamışlar. Bu da Coppola'nın oyuncuların filmde görülen aile ilişkisini daha doğal yolla edinmeleri üzerine olan düşüncelerini kanıtlar nitelikteydi. Marlon Brando, Corleone'yi bulldog gibi göstermek istemiş ve bu yüzden seçmeler için yanaklarını pamukla doldurmuş. Gerçek çekimleri için bir diş hekimi tarafından yapılmış bir ağızlık takmış ve bu cihaz New York'taki bir müzede sergilenmektedir. Filmde yönetmen Coppola'nın kız kardeşi, çocukları, anne ve babası rol almıştır. Marlon Brando'nun sette kullandığı yöntemler bir hayli garip. Bu yöntemlerden biri olan kopya kartları Marlon Brando tarafından çektiği birçok filmde kullanılmış. Bu kopya kartları nedeniyle senaryoyu ezberlemeye hevesli olmadığı ve sevmediği düşünülen Brando, bu kartların rol yaparken daha özgür olmasını sağladığını ve daha rahat doğaçlama yapabildiğini söylüyor. Setin hemen hemen her görünmez noktasına yerleştirilen kopya kartları bazen diğer oyuncuların üzerine bile yapıştırılıyormuş. Serinin en ünlü sahnesinin provaları esnasında sahte at kafası kullanılmasına rağmen çekimler gerçekleşirken köpek yemi fabrikasından bulunmuş gerçek bir at kafası kullanılmış. Filmde yatağında kesik at kafası bulan bir başka mafya üyesi Jack Waltz karakterini canlandıran John Mayle o sahnede attığı çığlığın gerçek bir çığlık olduğunu, çünkü öncesinde herhangi bir şekilde gerçek at kafası kullanacağı hakkında bilgilendirilmediğini söylemiş. Mario Puzo'nun romanının yanı sıra filmin senaryosunun yazım aşamasında Coppola filmdeki birçok karakteri kendi ailesindeki isimlerden esinlenerek yaratmış. Vito Corleone'nin eve döndüğü ve adamlarının onu merdivenlerden yukarı taşıdığı sahnenin çekiminde Marlon Brando onu kaldırmasını zorlaştırmak için bir eşek şakası olarak vücudunun altına ağırlıklar koymuştur. Filmdeki devasa ve korkutucu tetikçi Luca Brasi en beğenilen karakterlerden biri. Lenny Montano'nun rolünü bu denli başarılı oynamasının asıl sebebi ise aktörlük kariyerinden önce New York'un en ünlü 5 mafya ailesinden biri olan Colombo suç ailesi için tetikçilik yapması. Aynı zamanda profesyonel bir güreşçi olan Montana özellikle kundaklama konusunda oldukça başarılıymış. Stanley Kubrick, filmin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu kadrosuna sahip olduğunu ve şimdiye kadar yapılmış en iyi film olabileceğini düşündüğünü söylemiştir. Luca Brasi karakterini canlandıran Lenny Montana, Marlon Brando ile çalışmak konusunda o kadar gerginmiş ki birlikte sahnelerinin ilk çekiminde bazı repliklerini karıştırmış. Yönetmen Coppola bu gerginliği beğenmiş ve son kurguda kullanmıştır. Sonny karakterini canlandıran James Caan, FBI fotoğrafçısının kamerasını yere fırlattığı kısmı doğaçlama yapmıştır.
Vito'nun Johnny Fontaine'e attığı tokat senaryoda yokmuş. Marlon Brando şakayı doğaçlama yapmış ve Al Martino'nun tepkisi gerçekmiş. Sonny karakterini canlandıran James Caan'e göre Al Martino gülse mi ağlasa mı bilemedi. Sonny'nin Carlo'yu dövdüğü sahnenin çekimi 4 gün sürmüş ve 700'den fazla figüran yer almış. Çöp tenekesi kağıdının kullanımı James Caan tarafından doğaçlama yapılmıştır. Filmin çekildiği dönemde henüz kariyerinin başlarında olan Robert De Niro ilk filmde Sonny rolünü oynamak için başvurmuştu. Fakat Coppola Sonny rolü için bir önceki filmde çalıştığı James Caan'i seçmiş. Robert De Niro'nun deneme performansını beğenen Coppola ona Pauli rolünü teklif etmiş. Başka bir filmde oynayacağı için bu küçük rolü reddeden De Niro daha sonradan ikinci filmde Don Corleone'nin gençliğini oynaması için tekrar çağrılmış ve bu rolle de ilk Oscar'ını almıştır. Bu film IMDb'nin listelediği en iyi 250 film içerisinde 9.1 puanla ikinci sıradadır.